Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki şeye dair genel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Size karşı duygusu, düşüncesi nedir ve olası geleceğinizde sizi bu kişiyle neler bekler? Buna bakmış olacağım. Aklınızdaki kişiyle ilgili genel açılımları her sabah saat 8'de yapmaktayım. Takipte kalarak izleyebilirsiniz. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için ise yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, save sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım için ise Lenora Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Burç videolarında Lenora Tarot Astro olan diğer kanalıma koymaktayım. Oradan da dilerseniz burç videolarını izleyebilirsiniz. Bildirileri açıp videolardan haberdar olabilirsiniz. Üçüncü kişi problemi olan arkadaşlar için bugün saat 12'de üçüncü kişi açılımı da gelecek arkadaşlar. Üçüncü kişi açılımı izlemek isterseniz bu açılımın devamı niteliğinde üçüncü kişi açılımı da izleyebilirsiniz. Katina destekli üçüncü kişi açılımı. Evet, bakalım. Aklınızdaki kişi ne durumdaymış? Aklınızdaki kişi şu an diyor ki ben doğru kararlar verebildim mi? Veremedim mi? Sanki böyle kendini bir sorguladığını burada görmekteyiz. Kafası birazcık karışmış ve dengesi şaşmış olabilir bu kişinin. Yalnız kalma ihtiyacı içerisinde. Diyor ki biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Biraz düşünmeye, kendimce bir şeyleri değerlendirmeye ve bu şekilde de hani tekrardan hani kendimce hani bir şeylerin kararını verecek o enerjiyi bulmakta, bir şeyler yapabilecek o enerjiye gelmekte diyor. Benim biraz vakte ve zamana ihtiyacım var. Yani bir yeniliğe, bir tazelenmeye benim ihtiyacım var diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve şunu söylüyor. Çok yoğun bir şekilde de büyük bir özlem duygusu içerisinde size kavuşmayı çok fazla istediğini burada verdi. Diyor ki ben acaba beklentileri karşılayabilir miyim ya da karşılayamaz mıyım? Nasıl bir karar vermeliyim, ne yapmalıyım da beklentileri karşılayabilirim gibi gibi böyle işte kendince sorular sorma, sorgulamalarda bulunma, bir çare, bir çözüm arama durumları var. Peki size karşı bilinçaltında ne var? Bakalım açıyoruz. Bakalım neler varmış bugün size dair bilinçaltında bu kişi neler söyleyecek. Evet. Size dair bilinçaltında diyor ki sürekli aynı döngüleri yaşıyoruz. Sürekli. Sürekli aynı çıkmazdayız ve aynı döngüleri yaşıyoruz ve bundan sıkıldım. Bu döngüden çıkmak, kurtulmak istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Bir ileri bir geri olmuş olabilir bu kişinin duyguları ya da hal ve hareketleri size karşı. Yani sürekli bir dengesizlik hali, ne istediğini bilememe, sizin beklentilerinizi karşılayamam, güven vermeyen hal ve hareketlerde bulunma, tam tersi. İşte böyle durumlar görmüş olabilirsiniz siz bu kişiden arkadaşlar. Bir şeyler bu kişide yeni yeni mayalanmaya başlamış. Yani dedim ya zaten kendi içine dönmüş, düşünüyor, sorguluyor, ne yapsam, ne etsem diye düşünüyordu. Bir şeyler bu kişide birazcık ağır işliyor süreçler. Bir şeyleri yani kafasına tak etmesi biraz zaman alıyor. Evet, ancak bir şeyleri böyle düşündükçe sanki daha doğru kararlar vermeye başlayacağını görüyoruz. Yani zamanla sanki daha doğru kararlar vermeye başlayacak bu kişi. Evet, bu dengesiz hal ve hareketler, sürekli sizinle girdiği aynı çıkmaz döngüler, bunlardan çıkıp hani zaman içerisinde biraz daha artık dengeli davranan, daha doğru kararlar veren birine dönüşeceği gözüküyor özetle. Diğer kartımız şunu söylemekte. Sizinle ilgili bir araştırma durumlarına girmiş. Şimdi sizi özlüyor, sizinle kavuşmak istiyor ya. Acaba siz hayatınıza başkasını aldınız mı ya da başka birine şans veriyor musunuz? Hala kalbiniz bu kişide mi? Bu kişiyi seviyor musunuz yoksa tamamen artık hani olmaz deyip kapıları kapattınız mı?
Bu gibi konularla alakalı kendince araştırma, sorgulama yapıyor olabilir arkadaşlar. Sosyal medya kullanıyorsanız sosyal medyanıza bakıyor olabilir. İlla kendi hesabından bakması gerekmiyor. Arkadaşın hesabından girer bakar, fake hesap açar bakar yani. Eğer ki böyle bir sosyal medyada sizinle alakalı bir şeyler görebileceği, duyabileceği bir şeyler varsa kendince bunu yapmaya çalışıyor olabilir. Eğer ki yok diyorsanız bile kurcalıyor olabilir. Acaba bir şeyler bulabilir miyim gibisinden mesela. Ama kendince böyle bir merak içerisinde, bir araştırma içerisine girmiş bu kişi. Yine ortak bir çevreniz varsa ya da aynı, mesela diyelim ki aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Örnek veriyorum. Aynı okula gidiyorsunuz gibi. Aynı mahalledesiniz. Yani bir şekilde size çaktırmadan sanki böyle hakkınızda bir şeyler duyma, öğrenme, izleme gibi durumlar var. Kendinize göre alın. Evet, diğer kartımızsa şunu söylüyor arkadaşlar. Kederli olduğundan burada bahsediyor aklınızdaki kişinin. Keder içinde sıkışıp kalmış durumda ve olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğunu şu an için göremiyor. Niye? Çünkü zaten kendini bitkin enerjilerde hissediyor bu kişi. Ne demişti? Benim biraz kendimi yenilemeye, biraz canlanmaya, tazelenmeye ihtiyacım var demişti hatırlarsanız. Evet, şu an çünkü keder ve kasvet hakim bu insanda. Evet, biraz sanki enerjisini yenilemesi gerekiyor bir harekete geçebilmek adına. Evet, böyle sanki şu an için biraz geriden durduğu bir durum söz konusu. Şimdi sizinle ilgili duygu ve düşüncesine hemen bakalım. Size karşı kalbinden, zihninden ne geçiriyormuş onu görelim. Burada da yine bir kavuşma enerjisi geldi arkadaşlar. Şöyle anlatalım. Sizi oldukça şu an gizemli ve sessiz buluyor. Şimdi kolektifte bazılarınız gerçekten ayrı, uzak olabilirsiniz. Aynı evde bile olsanız bu kişiye çok fazla hani kendinizi belli etmiyor, kendi duygularınızı, düşüncelerinizi belli etmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Sizi gizemli buluyor aklınızdaki kişi. Yani ne düşünüyorsunuz, aklınızdan ne geçiriyorsunuz bu kişiyle ilgili bunları anlayamıyor, tam olarak kestiremiyor. Ve bu durumlar, yani sizi bu gizemli buluşu bu kişiyi birazcık ürkütüyor diyebiliriz. Tedirgin bir ruh haline sokuyor size gizemli olmanız. Hani bunun altından ne çıkar diye böyle bir tedirginlik hali var. Size dair hızlı bir eylemde bulunma ihtiyacı içerisinde. Özellikle de yoğun tutkularının olduğunu burada görmekteyiz size karşı. Sizin beklentilerinizi karşılamak üzere hızlı bir adımla geleceği, size bir haberle geleceği gibi bir durum söz konusu. Ama bir eyleme geçme isteği var. Niyeti sizinle görüşmek, yüz yüze gelmek, uzaksanız aynen buluşmak, barışmak, konuşmak, bir şeyleri artık hani aranızda bir uzlaşma sağlanması gerekiyorsa bunları konuşarak uzlaşmaya çabalamak. Böyle belki bir özür dilemek gibi durumlar var. Anlaşılamayan meseleleri biraz daha anlaşılır bir hale getirmek. Bunlar söz konusu arkadaşlar. Ama diyelim ki işte uzak değilsiniz, küs değilsiniz ya da işte uzak değilsiniz ama aynı yerdesiniz. Yine aynı şekilde sizinle böyle bu sıcaklığı tekrardan yakalayabilme, birlikte güzel güzel oturmanız, konuşmanız, anlaşmanız. Hani bunları istiyor bu kişi kendince. Diğer kartımız da şunu söylüyor. Diyor ki daha önce eğer ki ürktüğü, ürkek enerjisi gelmişti. Ürktüğü, korktuğu, alamadığı bir sorumluluk varsa size dair veya ilişkinize dair gösteremediği o hani gücünü gösterebilecek bir duruma erişmesinden bahsediyor. Yani artık daha kararlı olacak. Bir gel bir git değil de bir karar alacak, o kararın da arkasında duracak. Mesela yapması gereken sorumluluğu neyse size ve bu ilişkiye dair onu yapabilecek. Hayatında düzene koyması gereken bir mevzusu, bir durumu varsa bunu yine yapabilecek. Hani güçlü bir duruş sergileyecek bu konularla alakalı. Bakın aynı zamanda sizi çok yoğun bir biçimde arkadaşlar ruh eşi olarak da verdi bu kişiyle. Kolektifte birçoğunuz gerçekten kadersel partner, ruh eşi bağlantınız var arkadaşlar.
Evet, sizi de çok böyle bollukta, berekette, tuttuğu altın olan, yani böyle hani ne yapmaya çalışsa onu becerebilen, kabiliyetli, yetenekli, gerçekten hani elinin değdiği yer güzelleşen böyle bir insan olarak görüyor. Yine bu kişinin hayatına da aslında canlılık katıyorsunuz, ona enerji veriyorsunuz. Pozitif anlamda bu kişinin hayatını da etkiliyorsunuz, maddi manevi. Bunların da yine farkındalığında bu kişi ve sizi oldukça da dış görünüş olarak da arkadaşlar çekici buluyor. Yani bu kişinin idealindeki insan neyse, evet, bu bütün aradığı özellikler bu idealindeki kişinin siz olduğunu yine burada aklınızdaki kişi vurgulamış oldu ve dediğim gibi hani birçoğunuzda siz bu kişiyle arkadaşlar kadersel partner, işte ruh eşi bağlantısı durumlarınız var. Peki, olası geleceğe hemen bakalım. Olası geleceğinizde neler olabilir? Hemen onu görelim. Bu kişi nasıl bir adım atar, ne yapar, ne yapamaz, ne gibi durumlar olur? Hemen görelim bakalım. Nasıl bir yaklaşımda bulunacakmış? İmparatoriçenin altına imparatoriçe yine tekrar verdi. Şimdi şöyle bir şey, olası gelecekte bu kişide sizin bir hakkınız varsa size teslim etmesi gereken maddi olur, manevi olur. Bu kişiden almanız gereken işte bir durum, bir maddi durum veya işte dediğim gibi manevi sevgi, ilgi, şefkat ya da size vermiş olduğu bir vaadi vardır, yapmamıştır. Onu yine gerçekleştirmek üzere size bir eylemde bulunması gibi bir durum söz konusu. Sanki aranızda alma verme dengeleri sağlanacak arkadaşlar, özetle önümüzdeki süreçte. Altılı vadeler önemli olarak çıktı. Bu kişi, evet, sizinle arasında bir güç savaşı varsa arkadaşlar, egosal durumlar, işte senin dediğin olacak, yok benim dediğim olacak tarzında bir durumlar varsa aranızda, sanki bunu artık daha uyumlu bir hale getirmek isteyecek. Yani sizinle daha güzel bir uyuma girmek ve bu sahip olduğu gücü de hani olumlu anlamda kullanmak isteyecek. Bundan bahsedebiliriz. Biraz daha uyumlu bir enerjiye geçecek sizinle ilgili. Sizinle birlikte mutlu, keyifli, güzel zamanlar geçirebilmeyi istediğini görüyoruz. Özellikle de ilişkide huzur, neşe kaçtıysa bunu tekrar elde edebilmek, daha keyifli zamanların gelmesini istemek gibi bir durum var. Bunlarla alakalı da evet çabası olacak. Diyor ki biz bu kadar bu ilişkiye zaman harcadık. İşte maddi manevi emek verdik. Yani sizi değerli birisi olarak yine görüyor. Kıymetli, değerli, hayatınızda önemli bir yeri olan birisi olarak görüyor arkadaşlar. Yani bunlara diyor ki sabretmek lazım dediği de bir durum var aklınızdaki kişinin. Bir beklentisi varsa mesela, hani özellikle de bakın şurada imparator kartımız da gelmişti. Özellikle de mesela bu ilişkiye dair bir vaadi vardır, yapacaktır, ortaya somut bir şeyler koyacaktır, bir sorumluluk alacaktır. Bir beklentisi olabilir aklınızdaki kişinin bu anlamda. Mesela bir yerden bir haber bekliyordur. Daha ciddi bir adım atabilmek adına. Veya işte bir yerden bir maddi bir alacağı vardır. Onu bekliyordur arkadaşlar. Ama evet bir sabır enerjisi içerisinde olduğunu da görüyoruz. Sanki beklediği, olmasını beklediği bir şeyler var aklınızdaki kişinin arkadaşlar olası gelecekte. Sanki biraz da onun olmasına bağlı sizin durumlar. Evet, sizi gerçekten çok değerli, çok kıymetli, kendi değerinizi bilen, yine hani etraf tarafından da sevilen, sayılan, ilgi gören, ilgi çeken birisi olarak görüyor arkadaşlar. Bu durum onu iyice aslında biraz da tedirgin ediyor. Yani kaybetme korkusunu yoğun bir biçimde hissettiğini görmekteyiz. Sanki sabrettiği dediğim gibi bir durum var arkadaşlar aklınızda kişinin. Hani sanki her şey buna bağlıymış gibi görünüyor olası gelecekte. Buraya bir kart daha alalım. Bakalım ne diyecek. Evet, bakın tılsıması. Dediğim gibi yani çok yüksek bir olasılık maddiyatla alakalı. Yani istese belki bir işe girmek isteyecek, onu halletmek isteyecek. Borçları varsa, maddiyatıyla alakalı sorunları, derdi varsa onları bir toparlamak isteyecek olabilir. Hayatına yeni bir somut bir başlangıç yapabilmesi için, yeni bir başlangıç yapabilmesi için bir şeyleri bekliyorsa mesela bir mahkemesi olur vesairesi, haber alacak olur bir yerlerden. Bakınız
O diyor olsun diyor, somut bir başlangıç yapacağım dedi arkadaşlar. Olası geleceği böyle verdi. Evet, daha uyumlu, daha ılımlı bir enerji içerisinde olduğunu görüyoruz aklımızdaki kişinin olası gelecekte. Peki aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Hemen kartlarımızı alalım. Bunlardan da uyumlandıklarınızı alın, kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Evet, ilk kartım diyor ki şurada egodan bahsetmiştik zaten. Yapamam, egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi de hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım diyor. Yani bunda farkında aklınızdaki kişi arkadaşlar. O yüzden zaten farkında olduğu için aranızdaki bu çekişme, huzursuzluk varsa bunları bitirecek olabilir olası gelecekte. İkinci kartım diyor ki aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Evet, sizin onu aramasını beklediğinizi biliyor ya da ondan bir adım beklediğinizi, bir hamle beklediğinizin farkında aklınızdaki kişi bunu söyledi. Diğer kartımızda utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım. Yani ben sorgulanmaya gelemiyorum. Bu tip şeyler benim üstümde hani ağırlık oluşturuyor. Kaçıyorum, saklanıyorum moduna geçiyorum dedi. Bakın burada da zaten ilk açtığımızda aklınızdaki için şu an için ne demiştik? Biraz böyle kendi halinde kalmak istediği bir mevzu gelmişti öncelikle. Peki bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj nedir? Ebeveynlik ister kendi kanınızdan ister evlat edinilmiş bir çocuk olsun. Er ya da geç ebeveynlik armağanıyla kutlanacaksınız arkadaşlar. Bunu söyledi. Bunu kendinize göre alın arkadaşlar. Çocuğunuz olabilir ya da karşı tarafın çocuğu olabilir veya birlikte bir çocuğunuz vesaire durumlar olabilir. Bunu dediğim gibi kendinize göre alın. Böyle bir mesaj geldi. Peki bir de soru cevap destemize bakalım. Aklınızdan sorunuzu sorun. Bakalım sorunuza cevap olarak melekler size ne diyecekmiş görelim. 3 tane kart alıyorum arkadaşlar. Nasıl cevaplar geliyor size meleklerden onu görelim. 1, 2, 3. Açıyorum, ilk kartla başlıyorum. Güzel şeyler gelir umarım. Bakalım ne diyor. Affetmek iyidir dedi ilk kartı seçenler. Size bunu söylüyor. Affetmek iyidir dedi. Peki diğer kartımız diyormuş görelim. Seni üzecek gibi duruyor dedi. İkinci kartı seçen arkadaşlar. Üçüncü kartı seçen arkadaşlar. Mutlu bir yuva senin de hakkın dedi. Evet. Güzel mesajlar geldi. Peki bir de olumlama mesajı alalım arkadaşlar. Bugünkü açılımdan sonra kolektifin duyması gereken, alması gereken olmama mesajı neymiş bir görelim. Bunlardan birini açalım bakalım şansımıza. Ne gelecek? Şunu alalım. Evet. Gelen kartımız güzelim. Evet arkadaşlar, eğer bu konuyla alakalı gerçekten hani bir kaygınız, kuşkunuz varsa bunu kendinize söyleyebilirsiniz sesli bir şekilde. Güzelim. Gelen onlama kartımız bu. Yoruma da bırakabilirsiniz. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.